Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Chery Tiggo 9 videomuzdan sonra ortaya büyük bir tartışma çıktı. Kimi takipçilerimiz özellikle 2.0'lık motor seçeneğinden sonra vergiler ve yakıt tüketimi konusunda cebi üzeceğinden bahsederken kimi takipçilerimiz böyle bir otomobilde de 2.0'dan aşağısı olmaz deyip aslanı besleyen yemini düşünmeze kadar götürdü. Tabi ekonomik tasarrufun her dönem önemli olduğunu bilerek kimi takipçilerimiz de Tiggo 9'a gerek yok, biz Tiggo 8'de yolumuza devam ederiz diyerek tartışmayı yeni bir boyut kazandırdı. Peki gerçekten Tiggo 9'a gerek yok mu? Tiggo 8 bize yeter mi? Tiggo 8 ve Tiggo 9. Çok sevdiğiniz Kim Kazanacak Shorts video serisinin uzun metraj hali Kim Kazanacak X-Tar'cın bu haftaki konuğu Çin içeriğinin bizlere bahşettiği etkileyici iki SUV oldu. Tiggo 8'in mazisi 2018 yılına kadar uzanıyor. Yollara ilk çıktığında bugünkü tasarımlar pek bir nasibini almamış olsa da dünyanın birçok ülkesinde kendine yer buldu. 2020'de geçirdiği değişimle de bugünkü tasarımına kavuştu. Dev diyorum fakat her iki modelde aslında biraz dev SUV ya da global ismiyle mid-size crossover SUV. Burası inceden bir kafa karıştırıyor, o yüzden biz bir boyutlarına bakalım. Tiggo 8 4722 mm uzunluğa sahipken Tiggo 9 4820 mm uzunlukta. Burada Tiggo 8'in 7 kişilikte olabildiğini unutmayalım. Yani 7 kişilik bir Tiggo 8'den 10 cm daha uzun bir SUV yeni Tiggo 9. Hazır boyutlara girmişken Tiggo 9'un Tiggo 8'den 70 mm daha geniş ve 47 mm daha alçak olduğunu da ekleyelim. Boyutlar gösteriyor ki Tiggo 8 ile Tiggo 9 aynı segment gibi görünse de Tiggo 9 E segmentine kayıyor. Bu kayma sadece boyutlarıyla değil, motor hacmiyle de öyle. Ona birazdan değinip kafamızdaki soru işaretlerini giderip acaba 1.6 gelmez mi sorusunda bir cevap bulacağız. Gerçekten bulacağız hem de. Tiggo 8 ile Tiggo 9'un dışarıdaki en büyük farkı sadece boyutları değil elbette. Her ne kadar Tiggo 8'in de ön panjuru büyük olsa da Tiggo 9'un bu devasa hissettiren panjuru kadar olamıyor. Keza farlarda Tiggo 9'da biraz daha kısık olmalarıyla daha sert bir bakış olmuş. Profilde net bir şekilde birbirinden ayrılan iki kardeş, kapı kollarında elektrikli ve standart olmalarıyla farkını bir kez daha ortaya koyuyor. Tamam, Tiggo 8'in de arka tasarımı çok başarılı. Onu sokakta ya da yolda gördüğünüzde beğenmemek elde değil, fakat Tiggo 9 heybeti tasarımla birleştirmiş. Her açıdan daha büyük olduğunu göstermeye başaran Tiggo 9 boydan boya uzanan stopları ve ışık oyunlarıyla çok iddialı. Peki ben bu iki modelden hangisinin tasarımını daha çok beğeniyorum diye kendimi sorduğumda net Tiggo 9 derim. Yalan yok. Farklar dışarıda tasarımın çizgisiyle belirlenirken iç mekanda biraz daha belirleyici unsurlar mevcut. Eğer otomobillerle uzun zamandan beri ilgileniyorsanız bilirsiniz bir otomobilin dış tasarımından çok iç mekanının size vaat ettiklerinin gerçek olduğunu. Yani dışarıdan ne kadar güzel gözükürse gözüksün, içeride bir şeyler eksikse, yetersizse sırf birkaç kişi vay ne güzel arabam var desinler diye o çile çekilmez. Hatta ne diyordu Kızılış Şerbeti teyzemiz? Ne demişler? Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe. Yanlış anlaşılma olmasın, bu kamu spotunun özneleri bu iki otomobil asla olamaz. Benim lafım varacağın yere varmıştır. Neyse. Tiggo 8 2020 ile 2023 arasındaki o 3 asırdan nasibini almış şekilde şık iç mekanıyla bizim hep hoşumuza gider. Fakat Tiggo 9 daha geniş olmasıyla bir adım daha öne geçiyor. Keza Tiggo 8'deki iki parça halinde bulunan ekranlar daha bir klasik havasındayken Tiggo 9'da ucundan Mercedes SUV'leri benzeyen bu tasarım çok daha şık olmuş. Tabi şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bunlar benim şahsi düşüncelerim ve bu da bir inceleme videosu değil. Burada hep birlikte yorumlarımızı konuşacağız. Mesela 7 kişilik olsa Tiggo 8'i verir bunu alırım demiş bir takipçimiz. İç mekan rengini beğenmeyen olduğu gibi evini satmakta karşı karşıya kalan takipçilerimiz de yok değil. Sahi bir ev bir araba fiyatında oldu. Bu da apayrı bir konu. Bir de birkaç inceleme videosunda daha bu eleştiriyi gördüm. Vitesin direksiyon arkasına alınmasını tepki gösterenler olmuş. Şahsen ben bu özelliği çok seviyorum. Kullanırken de hiç olmadığı kadar pratik bir tasarım. Tabi biraz alışkanlık gerektiriyor. Çünkü sileceğin sol tarafa alınmasıyla sinyal verirken silecek çalıştırmak çok alası. Bunu çok kez yaşamış olmak kelli camda o sileceği görünce bu eleştiriye haklı kalıyor. Teknoloji konusunda elbette Tiggo 8'de çok ortak noktası olan Tiggo 9'un 7 kişilik oturma düzenine sahip olduğunu da ekleyelim. Hem bu kadar uzun olup hem sadece 5 kişilik olması pek verimsiz olurdu doğrusu. Demem o ki bu iki modelin iç mekanları arasında kalsaydım benim tercihim net yine Tiggo 9'dan yana olurdu. Elbette aynı markanın iki farklı amiral gemisinden güvenlik konusunda farklı bir şey beklemek hata olur. Kim Kazanacak X-Tar'cın belki de en rekabetten uzak bölümünü bu kısım oluşturuyor. Çünkü aynı markanın iki amiral gemisi güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde birbirine çok benziyor. Çok benzemenin ötesinde aynı sisteme sahipler.
Chery Tiggo 8 2020 yılında çarpışma testine tabi tutulmuş. Ülkemizde var olan Tiggo 8 Pro'nun resmi çarpışma testi yapılmasa da iyi bir sağlamlığa sahip olduğunu biliyoruz. Keza Tiggo 9 henüz çok yeni piyasaya çıksa da Çinler işi sağlam almak istemiş ve derhal kendi sistemleriyle çarpışma testini uygulamış. Daha ufak segmentlerde güvenlik maliyetleri de arttırdığından ilk göz ardı edilen şey oluyor. Hatta bazen ülkeden ülkeye bile güvenlik konusundaki gereklilikler değişiyor. Airbag'siz satılan, bir de üstüne kaza testine girip 0 yıldız alan Hindistanlı Polo'yu hatırlayanlar vardır. Fakat iş Çinlilerin eline kalınca 20.000 dolara üst segment SUV üretip bir de üstüne Avrupalıların her birine birkaç bin euro istedikleri asistanları bedava fiyata sunmalarına alıştık. Tabi bu kısım bizi pek ilgilendirmiyor gibi. En azından bedava fiyat dediğim kısım. Yine de çevremde Mercedes'ini satıp Chery alan kişileri görmek ve alma sebepleri arasında standart olarak gelen sürücü asistanlarının olduğunu bilmek konuyu özetliyor. Sürüş dinamikleri konusunda önlerde hava soğutmalı disk, arkalarda normal disk frenler. Şimdi hazır olun. Otomatik farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön arka park ve 360 derece kamera sistemi, panoramik cam tavan hem de açılarından, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, M95 hava filtrasyon sistemi. Şimdi bir soluklanayım. Siz de o sırada halen daha abone değilseniz abone olursunuz. Yokuş kalkış asistanı, yokuş iniş asistanı, 6 adet hava yastığı, hız sabitleyici, kor nokta izleme sistemi, çarpışma uyarı sistemleri, şerit takip asistanı, acil durum freni ve daha saya saya bitiremediklerimiz. Yıllarca Avrupalı otomobillere binen bir ülke olarak çok iyi biliyoruz ki saydığım şu özelliklerin yarıdan fazlası, hatta böyle söyleyince biraz oldu, neredeyse tamamı kalem kalem ekstra ücretlendirilen şeyler. Şimdi bir marka geliyor diyor ki kardeşim bunların hepsi standart. Üstüne Avrupalıların A segment otomobili fiyatına. Masal elbette mutlu sonunda bitmiyor burada. Avrupa Birliği'nde Çinli otomobillere karşı yaptırım yapalım yapmayalım oynanırken biz de ilk hamle %50 ek Çin vergisiyle atılıp son olarak 20 servisiniz olmazsa gelemezsinize kadar geldi. Şimdi biz kimin tarafındayız? İşin ucu gerçekten çok karışık. Her iki durumunda haklılık payı var elbette fakat neticede bizlerin amacı sadece kaliteli ve güvenli bir seyahat idi. Hadi bizim gibi arabacı insanlar için de ulaşım aracından tutkuya dönüşmüş olsun ama ne ara yatırım aracından ülkelerin ekonomileri için yaptırımların yapıldığı bir şeye dönüştü anlaması güç. Tabii bunlar gelir geçer. Otomobil elektrikli olur, hidrojenli olur, hatta günü gelir suyla çalışır ama o ruhu bitmez. Neyse konumuzdan çok sapıtmayalım. Donanım ve güvenlik konusunda ne Tiggo 8 ne de Tiggo 9 öylesine farklı değiller. O yüzden burada ağlara giden bir gol yok. Koca cüsseleriyle iki dev otomobil. Bir tarafta 2 litrelik motor, diğer tarafta 1.6 litrelik motor ve ortada ise bizi derinden etkileyen vergi dilimleri. Yeni Chery Tiggo 9 inceleme videomuzda da en fazla eleştiri alan kısımlardan biri motor hacmiydi. Bir kısım izleyicilerimiz 2.0 TGDI motorun hem vergisel hem de yakıtsal tüketimi konusunda masraflı olacağından dem vururken kimi izleyicilerimiz bu kadar büyük cüsseli bir otomobile de 2.0'dan aşağısı reva almaz diyerek yeni bir tartışma konusu açtı. Hatta Mercedes S350'sini satmayı düşünenler, 1.6 dizeli de Doblo ayarında SUV isteyenler ve onlara alenen cevap verenler ve vergisel nedenlerle eleştirenler oldu. Evet, eğer Tiggo 9'da 2.0 TGDI motor yerine Tiggo 8'de de olan 1.6 litrelik motor olsaydı o zaman Tiggo 9'un var olması çok anlamsız olurdu. Çünkü Tiggo 9'u Tiggo 8'den ayıran ve onu E-segment SUV haline getiren tek detay motoru. Şöyle düşünelim, bu boyutlarda bir Avrupalı da 3500 cc'den, hatta onlar da son emisyon sorunlarından sonra 2500 cc'ye geriledi. 2500 cc'de olabilecek bir otomobili 2 litrede getirmek yine ince bir hareket. Bizim bu eleştirimiz tamamen iyi niyetli, onun farkındayım. Keza onlar da farkında olmalılar. Neticede Mercedes-Benz ya da BMW'nin E-segmentinin kralı E serisi ya da 5 serileri için Türkiye'ye özel 1.6 litrelik motor koyduklarını yakından biliyoruz. Hatta W214 ile 1.5 litrelik motora geçildi. Burada da eleştirilerin haklı olduğunu görüyoruz. Yine Türkiye özelinde Tiggo 9 için de hibrit destekli 1.6 motor çok daha başarılı sonuçlar verecektir. Ben böyle düşünüyorum. O nedenle kim kazanacak X-Tar'cı motor karşılaştırmasında da kazanan bence yok. Kazanan bizim dostluğumuz olsun diyerek fiyata geçiyorum. Tiggo 8 Pro Çin'de 18.490 dolardan başlayan fiyatıyla alıcılarını buluyor. İş bu oradan Türkiye'ye geldiğinde ise fiyat Aralık 2023 itibariyle 1.490.000 lira oluyor. Buradan bir hareketle Tiggo 9'un 21.500 dolarlık fiyatının 2 litrelik motoru nedeniyle 2.5 milyona yaklaşması işin en büyük tat kaçıran kısmı oldu. Bu da
1.6 TGDI motor eleştirisi ve isteğini bir kez daha haklı çıkarır. Yoksa birçok otomobilde olduğu gibi yeni Tiggo 9'a da anca uzaktan bakarız. Tiggo 8 ve Tiggo 9 Pro. Eğer ki aynı fiyat bandında olsalar kazananın gözü kapalı Tiggo 9 olacağı bu karşılaştırmada kazananın her daim cüzdan olması gerekmesi bazı şeyleri boğazımıza düğümlüyor. Peki siz yeni Tiggo 9 ve Tiggo 8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu farklar, bu benzerlikler ya da aklımıza gelmeyen diğer detaylar bu iki modelin arasında seçim yapmamızı nasıl etkiler? Bunları da yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.